Bugün Tunus'ta bayram. Yandan hop biri kaynak yapıverdi. Adamın da bilimle uğraşası gelir. Sana ne? İstediğimi yaparım. Tunus'a 20 kilometre uzaklıkta bir... Bu mavi kapılar sadece sıradan bir mavi kapı değil. Böyle panoramik görüntüsünü. Sidi bu Said sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Bizdeki hamur kızartması, buradaki bamboleniyi şekerli bir şekilde deniyorum şimdi. Pizzamız geldi. Hello. Böyle küçük hediyeler veriyorlar bize. İlk dene bakalım. Aykut durmuş. Günaydın. Bugün Tunus'ta bayram. Bayramın birinci günü. Bizim de Tunus'taki 3. günümüz. Biz şimdi Sidi bu Said ve Kartaca tarafına geçiyoruz. Burada aynı Türkiye'deki gibi bayram havası var. Böyle her yer kapalı, sessiz, insanlar dışarıda. Bakalım o taraflarda hava nasıl? Biz şimdi taksi arıyoruz. Taksi bulmak Tunus'ta biraz problem. Bayramda biraz daha problem. Etrafta hiç taksi yok. Bir tane bulduk, oraya doğru gidiyoruz. Tam taksiyle anlaştık. Yandan hop biri kaynak yapıverdi. Gerçekten aynı benim canım ülkem. Hiç boşluğa gelmiyor. Saniyede kapı veriyorlar. Bonjour. Tu Kartaca. Bonjour. Hemen değnekçiler geliyor. Fizik atmak için. Ya diyorum ya, demek ki Akdeniz tarafı hiç zorluk çekmezsiniz. Tunus acayip korunan bir yer. Her köşe başında bir polis görüyorsunuz. İlginç bir şekilde ama gerçekten her köşe başında. Belki de o son terörist saldırısında güvenlik önlemlerine daha çok arttırdılar. Çünkü biliyorsunuz Bordo Müzesi'ne bir saldırı olmuştu. Şimdi biz Bordo Müzesi'ne gittiğimizde kapalıydı. Belki de acaba dedik o yüzden mi kapalı? Çünkü Müslüman ülkelerde genelde bayramda terörist saldırıları olabiliyormuş. Tabii bu bizim sadece buradaki hareketlerimiz. Çok bilmiyoruz. Ama çok ilginç bir şekilde gerçekten. Türkiye'de de çok fazla polis var ama burada devamlı bekliyorlar. Baya 2 adım atıyorsunuz, bir tane iki adım atıyorsunuz. Ve halkla ilişkileri çok iyi. Yani çocuklarla oynuyorlar, gülüyorlar. Son ses müzik açıyorlar caddelerde. Biz böyle restoranlar falan yayın yapıyor zannetmiştik ama polis arabalarından geliyormuş meğer o müzikler. Yani halkla iç içe bir şekilde böyle her köşe başında kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. Şimdi Kartaca'ya geldik ama bugün bayramın 1. günü olduğu için kapalıymış. Diğer insanlara da sorduk. Şansımızı bayramın 2. günü dinleyeceğiz. Biz şimdi Sidi bu Said'e doğru geçiyoruz. Burası eskiden Türk Sarayı'ymış. Öyle söyledi bize taksici arkadaş. Akademi Tunus'a de Science diyor. Bilim Akademisi. Adamın da bilimle uğraşası gelir. Manzaranın güzelliğine baksanıza. Şimdi şoför bize Sidi bu Said'i böyle panoramik olarak izleyeceğimiz yere getirdi. Gerçekten güzel. Bakar mısınız? Kaktüsler falan. Sidi bu Said'in en meşhur kafesini görmeye hazır mısınız? Tepelere kurulan bu mavi kafe işte Sidi bu Said fotoğraflarında görebileceğiniz o ikonik yerlerden. Buraya geldiğinizde en güzel fotoğrafları işte bu kafede çektirebilirsiniz.
Şimdi kahvelerimizi içtik. Sidi Bouzid'in merkezine doğru iniyoruz. Zaten oturduğumuz kahve yani kafe normalde bütün bu Sidi Bouzid fotoğraflarını gördüğünüz yer. Hınca hınç doluydu. Bir sürü de Türk'le karşılaştık. Buranın en favori yeri. Halk bugün bayramı böyle yoğun ve coşkulu bir şekilde kutluyor. Şöyle büyük büyük villalar değil yani gerçekten malikaneler var. Ve kızlar çalıyor çalıyor oynuyor, çalıyor çalıyor oynuyor. Aa, çok tatlılar. Hello. Oh, baby. Hello. Günaydın. Biz güne başladık. Otelden ayrıldık, yola çıktık bile. Şimdi Gamart tarafına sahil kısmına iniyoruz biz. Çünkü Tunus kısmı artık iyice tamamen her yer kapalı. Eğitim merkezine geri geldik. Ne yapacaksın bu zaman? Evet sen karar. Ya burada çok ilginç bir şey. Taksilere biniyorsunuz. Taksilerin hepsi tur operatörü gibi olmuş. Siz işte oraya işte Kartaca'ya şeye ve ciddi bir ısrar ediyorlar. Ya istemediğimizi söylüyoruz. Bir de çok da bayağı da güzel fiyatlar çekiyorlar yani. Ya devamlı şey yapıyorlar. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? O kadar beklemeyin. Ne yapacaksınız? Sana ne? İstediğimi yaparım. O yüzden azıcık bir sinirlendim. Kendimizi attık Sidi Bouzid'e. Evet burada çok güzel şeyler var. Böyle insanlar caddelerinden dolaşıyorlar. Biz şimdi parfüm alıyoruz. Thank you. Ben hiç koku almıyorum. Umarım korona değil midir yani. You don't Şimdi have baklava? parfüm alıyoruz. You don't have baklava? I love baklava from Turkey. Ah. Yes, it's so smart. Buranın ünlü parfümleri var. Oradan parfüm alıyoruz bakın. Sidi Bouzid, Tunus'a 20 kilometre uzaklıkta bir tepeye kurulmuş bir yer. Tunus'a geldiğinizde Kartaca'dan sonra buraya mutlaka uğrayabilirsiniz. Çünkü gerçekten görülmeye değer. Aslında bize biraz alışık. Bodrum taraflarında görebilirsiniz. İşte daha Yunan esintileri var. Ama kapıların ihtişamı Sidi Bouzid yapan bir şey. Kapılar sadece sıradan bir mavi kapı değil. Bunlar birincisi Sidi Bouzid'in simgesi olan mavi kapılar ve hepsinin birer anlamı var. Gelen misafirler eğer kadınsa burayı çalarlarmış ve cumbadan bakmak zorunda kalmazmış ev sahibi. Gelen erkek misafir ise bu büyük kapıyı tokmaklarmış ki erkek olduğu anlaşılsın. Daha büyük kervanlı misafirleri gelirlerse ise şu iki kapı birden açılırmış ve içeriye öyle misafir ederlermiş. Burada böyle şirin kafeler var. Kafe Esat'mış burası. Bu Sidi Bouzid'in böyle panoramik görüntüsünü izleyebileceğiniz bir teras. Sidi Bouzid sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Küçük küçük alışverişler yapıyoruz. Buranın kırmızı mercan kolyeleri çok meşhur. Onlardan aldık. Baştan 250 lira zaten zorla vermeye kalkıyor bileklikle beraber.
Ama 40'a kadar düştü yani almıyoruz. Da zorla böyle buradaki esnaf çok enteresan. Zorla veriyor. Tunus'ta böyle bir şey yoktu. Hani böyle yapışıyorlar, tutuyorlar insanı. Çok enteresan. O tatlı mı Baksana böyle evet, böyle yuvarlak bir tatlı yiyorlar da ondan deneyelim diyoruz. Buranın ünlü brik tatlısını almaya geldik. Böyle bizdeki aslında hamur kızartması gibi ama tatlı hamur kızartması. Böyle kızartıyorlar. Aynı bizdeki hamur ama tatlı. Bu bamboloniymiş, pardon, tamamen yanlış. Bamboloniymiş. Bu arada brik acıymış, iyi ki almamışız. Brik acıymış. Bizdeki hamur kızartması, buradaki bamboloniyi şekerli bir şekilde deniyorum şimdi. Bizimkinden biraz daha yağlı ve şekere batırılmış. Aslında hamur kızartması. Sidi bu Seyit, Tunus'un daha böyle deniz kıyısındaki Bohem Banliyö şehri. Şehri değil, Banliyö mahallesi herhalde burası değil mi? Burası sanatçılarıyla da ünlü ve tabii ki de zenginleriyle. Durumu iyi olan insanların hemen hemen hepsinin burada birer bir evi varmış. Öyle dediler bize. Bu sokaklarında zaten her türlü sanatın izlerini görebiliyorsunuz. Çok fazla sanat galerisi var burada. Kendi küçük olabilir ama sanatçılar için önemli bir yermiş. Eski tarihteki bir sürü şair, yazar, ressam buradan ilham almış. Biraz mola verdik. Pizza yemek için buranın pizzacısına geldik. Da Piatro'ymuş. Baktık buranın pizzaları güzelmiş, deneyeceğiz. Size şimdi restoranı göstereceğim. Pizzamız geldi. Buranın spesiyel pizzası buymuş. Bakalım tadı nasıl. Pizza çok güzel, böyle içi siyah renkli hamur ama Erkut şu an mest olduk bir peynir hastası olarak. Bu pizzayı beğendik. Denemek için bir tane aldık ama çok lezzetliymiş gerçekten. Hello. Böyle küçük hediyeler veriyorlar bize. Çok sevdim ben bu işi. Sonradan iyi kazıklıyorlar ama olsun. Yine küçük hediyeler veriyorlar. Eskiden günlerde biz çocukken annemler bizi güne götürürlerdi. Böyle psikopatça müzik çalıp oynamaya başlarlardı. Burada da öyle bir şey var. Gençler dediğim gibi, az önce de anlattığım gibi öbek toplanıyor. Çalıyorlar, oynuyorlar ama gerçekten çok şekerler. İnanılmaz tatlılar yani. Berrahim'e kahve içmeye geldik. Gözümüze çok güzel geldi burası. Bir kahve molası verip sonradan devam edeceğiz. Çok yardımsever arkadaşlar var. Biz burada şimdi onların traditional'larını içmek istiyoruz. Yani geleneksel kahvelerini içmek istiyorum. Çünkü Americano'da inanılmaz derecede bıktım. Şimdi bize 2 tane kendilerine ait kahve hazırlıyorlar. Tradition, yani onların kendisine ait dediğim gibi. Konuşamadım ya. Niye konuşamadım ben? Bak, kahve aynen bizim gibi yapıyorlar böyle şeyler. And then we mix well the coffee Okay. with water. Mix it very well. Okay, and then you turn on the burner with the medium level. And now we it's about 2 minutes. 2 minutes we are The waiting. crema reach the coffee is ready. Okay, thank you so much. Welcome.
Bakalım test edip göreceğiz şimdi. This one is Sidi Bou Preview. Sidi Bou Preview. Yes, and the other one is Salvador Single Origin. Okay. Thank you so much. Kahvelerimizi deniyoruz. 2 farklı kahve geldi. İlk dene bakalım. Aykut Durmuş. Bu hangisi? Orange içinde portakal aroması var mı? Tamam, o Salvador olan. Şu da Sidi Bou Said tane dene. O da Sidi Bou Said'in özel kahvesini yapıyor. Hangisi daha iyi? Portakal aroması olan bu mu? O zaman Salvador bu. Senin içtiğin Sidi Bou Said'in olan. Hangisi daha güzel? Sidi Bou Said. Tamam. Kazanan Sidi Bou Said. Şimdi buradaki işimizi bitirdik. Otele gidiyoruz. Çünkü biz hiç odamıza bakmadan bu tarafa geldik. Otele bakacağız. Eğer oteli beğenirsek 3 gün kalacağız. Ama eğer beğenmezsek bir gün kalıp değiştireceğiz. Çünkü yorumlarında bazı negatif şeyler vardı. Bakalım doğru mu değil mi diye kontrol etmek istedik. O yüzden şimdi otele Ramada'ya gidiyoruz. Biz artık Tunus seyahatimizin biraz da tatil bölümüne geldik. O yüzden biraz dinleneceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.